Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Bu videolarımda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bütün videolarımda da olduğu gibi. Evet canlar, geçen hafta Ethereum tarafında güzel bir yükseliş yaşadık. Ve ardından baktığımızda özellikle son 3 günde baktığımızda hem hacimsel anlamda bir düşüş hem de fiyat anlamında Ethereum tarafında bir düşüş var. Bu da haliyle Ethereum yatırımcısını biraz panikletmiş. Ethereum yatırımcısı da aman hoca kurtar, şu Ethereum'a bir bak, vaziyetimiz ne, desteğimiz ne, direncimiz ne, boğa hedeflerimiz ne, roketler gelecek mi, gelecekse ne zaman gelecek gibi sorulara cevap arayacağız bu videoda. Tekrar ediyorum, yatırım tavsiyesi değil. Belki de ben bir Ethereum yatırımcısıyımdır. Ethereum'un yükselmesi için sizi kandırıyorumdur ya da Ethereum'u shortluyorumdur. Ethereum'un düşmesi için elimden geleni yapıyorumdur. Dikkat edin, kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Babanızın olduğuna güvenmeyin bu piyasada. Evet, gerekli uyarıları yaptık. Şimdi piyasaya bakalım. Piyasada zaten bugün genel olarak bir düşüş var. Öncelikle onu söyleyelim. Ethereum'da %3'lük bir düşüş var. Bitcoin'de %1,50'lik düşüş varken Ethereum'da %3'lük 2 katı bir düşüş var. Bitcoin haftalık olarak baktığımızda %11 yükselmişken Ethereum'da %4'lük kayıp var arkadaşlar. Haftalıkta da. Bu hafta Ethereum zararla kapatıyor böyle giderse. Aylıkta ve yıllıkta o kadar büyük bir problem yok arkadaşlar. Ethereum sadece günlükte ve haftalıkta kötü gözüküyor. Biraz daha şöyle bir baktığımız zaman evet hacmin bugün daha da düştüğünü görüyoruz. Yani 3 gündür bir hacim düşüşü var, 3-4 günlük bir düşüşü var. ETF'ler tarafından çıkış var. Ethereum ETF'leri satılıyor. Yani vaziyet gelen veriler iyi gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat da haliyle düşüyor. Bugün de %9,33 düşmüş. Düne göre hacim 26 milyar dolara kadar indik arkadaşlar. Bu arada ilk defa duyanlar, Ethereum'un gücünü bilmeyenler için 371 milyar dolarlık, 371 milyar piyasa değeri olan bir kurumdan, bir altcoin'den bahsettiğimizi hatırlatmış olalım. Yapılan anket sonucunda acaba Ethereum boğaya girdi mi, girmedi mi sorusuna verilen cevap boğa trendine girmiştir oranı sadece %52. Yani yarı yarıya diyebiliriz arkadaşlar. %52'ye %48 Ethereum'cular biraz böyle nötr tarafta kalmışlar. Ama biz biliyoruz ki boğa nasıl başlar? Önce Bitcoin gider arkadaşlar. Bitcoin'in ardından Ethereum gider ve altcoin rallisi öyle başlar. Eğer bir altcoin rallisi başlayacaksa Ethereum'un bir an önce hızlı bir şekilde boğaya girmesi gerekiyor. Peki bizim grafiklerimiz ne diyor? Ethereum boğaya girdi mi, girecek mi? Vaziyetimiz nasıl? Önce göstergelerle başlayalım. Göstergelere göre girmiş arkadaşlar. Hacim ağırlıklı ortalama 2,95'ten 2953 dolar daha düzgün oldu. 2953 doların üzerinde ise bu coin boğadadır. Herhangi bir problem yoktur. Münferit düşüşler olabilir. Münferit geri çekilmeler, düzeltmeler olabilir. Ama 2950'nin üzerindeysek çok da korkmaya, endişe etmeye, panik yapmaya gerek yok diyor arkadaşlar bize göstergelerimiz. MACD tarafında da bir al sinyali var. Sadece momentumda sat var. Momentum ne işe yarar? Hani gücü gösterir. Yükseliş trendinin gücünü gösterir. Trendin zayıf olduğunu gösteriyor. Ethereum'da bir yükseliş var. Evet. Bundan 2-3 ay öncesine göre bir yükseliş var. Evet. Bir trend var. Evet. Ama zayıf. Arkadaşlar öyle ortada uçan, kaçan, giden bir şey yok. Bunu bize göstergeler söylüyor. Peki grafik bize ne söylüyor arkadaşlar? Şimdi baktığımızda şöyle geçmişten günümüze şunu kapatalım daha net görelim. Geçmişten günümüze baktığımızda Ethereum'da güzel bir yükseliş ve 4800 dolarlara kadar bir yükseliş. Ardından aşağıya doğru bir iniş ve bir Golden Cross boğa başlangıcı 1400 dolarlardan geliyor arkadaşlar.
1400 dolarlardan sonra bir geri çekilme, retest ve ardından boğanın devamını görüyoruz. 3900-4000 dolarlara doğru bir yükseliş görüyoruz. Boğada mıyız? Boğadayız. Ardından tekrardan bir iniş geldiğini görüyorsunuz. Şuradan itibaren tekrar ayıya giriyoruz. Ayı vaziyeti alıyoruz ve yukarı. Burada sevgili dostlar destek direnç bölgelerimiz yani şu çizgiler bizim Fibonacci direnç seviyelerimiz. Dirençler ve destekler arasında Ethereum'un gidip geldiğini görüyoruz. O halde arkadaşlar şurada gelen bir sat sinyali, burada gelen bir al sinyali, sat sinyali, al sinyali, sat sinyali sevgili dostlar çok uzatmayalım. Şurada al ve şurada Fibonacci 3300 seviyesinden bize sat sinyali geldiğini görüyoruz. 3300'ün üzeri gel olarak karşımıza çıkıyor. 3300'den sat sinyali geliyor ve aşağıya doğru düşüyoruz. Nereye kadar bir düşüş bekleriz? Sevgili dostlar, burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Dünyanın en sağlam desteklerinden bir tanesi 200 günlükte 200 günlük basit hareketli ortalamadır. Ve bu 200 günlük basit hareketli ortalama da kıymetli dostlarım 2.95'ten geçiyor. Ethereum'da 2.95'lere doğru bir geri çekilme gümbür geliyor. 2.95'e çekilen bir Ethereum alınır. Olur da aşağıya 2.83'lere iner, fitil atar, yukarıya atarsa daha çok alınır sevgili dostlar. Ethereum iyidir, güzeldir. Ethereum tarafında öyle ciddi bir problem yoktur. Öyle korkulacak, endişe edecek bir durum yoktur arkadaşlar. Bakmayın siz son 4 gündür yapmış olduğu geri çekilmeye. Hala geri çekilmenin devamını bekliyoruz. Niye? Çünkü momentumun sat sinyali verdiğini, yükseliş sinyalinin zayıf olduğunu, bir geri çekilme beklediğini söylüyor. O geri çekilmenin de sevgili dostlar ben 2.95'ler olduğunu düşünüyorum. En kötü ihtimalle de 2.83 olduğunu düşünüyorum. Buralardan alınan Ethereum'lar buradan yapacak 2 günlük yeşil bir kapanışla yukarıya doğru 3300 direnci, 3300 direncinde biraz oyalanıp 3900'e, 3900'den sonra 4800. 4800 bizim neyimizdi? ATH'ımız. Yani 2021 yılındaki rekor seviyemiz 4800 dolar. Peki yeni bir trende girersek, yeni bir boğaya girersek illa gireceğiz değil mi yani? İlla o beklenen altcoin rallisi gelecek. Geçmişte nasıl bu sondu artık altcoin rallisi gelmez dedikten hemen sonra nasıl altcoin rallileri geldiyse Ethereum'da da bu senede gene bir altcoin rallisi bekliyoruz. Ethereum ETF'leri var. Kurumsallar Ethereum'a da giriyor. Dolayısıyla yeni ATH'ımız Ethereum'un daha önceki ATH seviyesi olan 4800'lerin çok üzerinde olması gerekiyor. Yani yeni hedefimiz kaç sevgili dostlar? Direnç. Birinci direnç 7340. İkinci direnç 11290. 15239 ve boğa hedefimiz Ethereum'da 2025 boğa hedefimizin 17.750 dolar olduğunu söylüyorum ben. Artık gerisi size kalmış. Kendi analizlerinizi kendiniz yapın. Benim boğadaki Ethereum hedefim 17.752 dolardır kıymetli dostlarım. Peki Ethereum buradan alınır mı? Daha doğrusu sevgili dostlar, Ethereum bildiğiniz üzere öyle herhangi bir altcoin'le pek karşılaştırılmıyor. Hani Solana'ymış, Avax'mışla değil de daha çok Bitcoin'le karşılaştırılıyor. Acaba Ethereum mu alsak yoksa Bitcoin mi alsak diye sorular geliyor. Ethereum'a bile Bitcoin paritesinden bakalım. Daha önce baktığımızda Ethereum tarafına ta buralara kadar fark atmış Bitcoin'e ve ardından hep Bitcoin'in Ethereum'a fark attığını görüyoruz. Yani bunun aşağıya doğru düşmesi demek Ethereum değil Bitcoin alın demek arkadaşlar. Yukarıya doğru gittiğinde de Bitcoin değil Ethereum alın demek.
Şu an baktığımızda trendin henüz kırılmadığını görüyoruz. Henüz desteğe inmediğini görüyoruz arkadaşlar. En kötü seviye baktığımız zaman ayının ayı zamanı en kötü şartların en kötü olduğu dönemde 0.16'lar var. Şu an 0.30'da bir destek bölgemiz var arkadaşlar. Desteğe inmeden ya da buraya inmeden şu an için Ethereum mu Bitcoin mi sorusunun galibi Bitcoin'dir sevgili dostlar. Aynı şekilde şu an şuraya baktığımızda da burada da çok sağlam bir direnç olduğunu görüyoruz. 0.44'ün üzerine atmadan, şu düşen trend kırılmadan, üzerine atmadan da elinizde varsa Bitcoin, Ethereum'a geçmeyin arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum'dan ne yazık ki, Ethereum yatırımcıları için tabii ki bu, ne yazık ki daha güzel duruyor. Ethereum, Bitcoin'e karşı sanki biraz daha ezik duracak gibi görünüyor. Uzun vade olarak bakarsanız, hani bakın şu kadar uzun bir yol indik. Biraz daha inebiliriz. Tabii bu en kötü senaryo. En kötü senaryonun ardından Ethereum'a baktığınızda uzun vade bakarsanız uzun vadede Ethereum Bitcoin'den çok daha fazla bir yükseliş beklentisi var. Ama ve lakin bu sanki bir ay sonra falan olacak gibi. Ethereum alımı için daha doğrusu Bitcoin'den Ethereum'a geçmek için henüz erken. Şöyle önümüzde bir ay var arkadaşlar. Bir ay daha sabredin. Bir ay sonra varsa Bitcoin'leriniz Ethereum'a geçebilirsiniz. Elinizde USDT varsa, dolar varsa Ethereum'u ufak ufak şimdiden alabilirsiniz. Sadece Bitcoin'lerinizi bozdurmayın demekle yetiniyorum şimdilik. Evet canlar, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildi. Ethereum konusundaki fikirlerimi söyledim. Artık gerisi size kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.